Herkesin içinde bir ses var. Kimi zaman motive eden, seni ayağa kaldıran ama çoğu zaman da sabote eden, seni geri çeken ve hayallerine giden yolculukta seni duraksatan o ses. Tanıdın mı? İçindeki iç ses. Peki bu ses bizim düşmanımız mı? Ya da onu nasıl bizimle birlikte yolculuk yapacak, doğru noktada yönlendirecek şekilde fark edebiliriz? Bugün seni kendi zihninin içinde keyifli bir yolculuğa çıkartacağım. Hazırsan başlayalım. Birinci adım, fark etmeden değişemezsin. Önce gerçekten bir şeyleri fark etmen gerekiyor. Düşün ki gömleğinde bir leke var. İşte bir yerde bir hamburger yedin, bir şey yedin, mayonez, ketçap döküldü ve sen farkında bile değilsin. O zaman ne yaparsın? Muhtemelen bütün gün o lekeli gömlekle gezersin ve farkında bile olmazsın. Aynı şey işte zihnimiz için de geçerli. İçinde konuşan o sesi duymadan, onu fark etmeden ya da onunla İletişime geçmeden nasıl değiştirebilirsin ki? Ya da nasıl senin müttefikin haline getirebilirsin ki? Burada ne yapman gerekiyor? Kendine mesela bir haftalık bir gözlem süresi belirle. Ne olduğunda kendini başarısız hissediyorsun? Ne olduğunda kendini çok motive hissediyorsun? Ne olduğunda kendini gerçekten gururlu hissediyorsun? Ya da ne zaman ya da ne için o bir haftalık süreçte kendini suçlu hissediyorsun? Ve en önemlisi bu gözlem süresinde mutlaka kalemi ve kağıdı eksik etme. Çünkü unutma, zihin bulanıksa kalem pusuladır. İkinci adımsa izle ama inanma. Burada kritik bir adım var. İç sesini izle ama takip etme. Çünkü takip etmeye başlarsan ona inanırsın. Bizim amacımız önce onu gözlemlemek. Tamamen bir gözlemci koltuğunda oturup o iç sesi gözlemlemek. Unutma, o sesin sen başaramazsın demesi onun haklı olduğunu göstermez. Onu haklı çıkaran senin eylemlerin olacaktır. Ya da haksız çıkaran. O sadece kayıtlı bir plak olarak düşünebilirsin. Belki annenin sesi, belki babanın sesi, belki öğretmenlerinin sesi ya da mahallede gördüğün, büyürken tanıdığın abilerinin, ablalarının sesi. Ya da geçmişte seninle ya da şu anda da seninle alay eden bir arkadaşının sesinin yankısı. Unutma, sen o iç sesin değilsin. O sesi sadece duyan kişisin. Ve üçüncü adım zihnindeki koruyucu canavar. Bak şöyle şeyleri çok düşünmüşsündür ya da zihninde yankılanmıştır ya da sen de bunları fark etmişsindir. Yapma, rezil olursun. Dikkatli ol, insanlar dalga geçebilir. Bunları zihninde mutlaka zaman zaman hissetmişsindir. İç sesin o. Neden böyle yapar biliyor musun iç ses? Çünkü bilinmezlikten korkar, yeni şeyleri denemekten korkar ve o konfor alanının içinde güvenli noktada seni tutmaya çalışır. Yani tanıdık acıları bilinmeyen başarılara tercih eder. Bu yüzden insanlar belki sen de seni ne kadar acıtsa bile geçmişinde çok acı anılarının olduğu o ilişkilere bile geri dönersin. Niye? Çünkü bilinmeyen eşittir tehdit. Oradaki acıyı biliyorsun, onunla mücadele etmeyi biliyorsun. O yüzden geçmişindeki o ilişkiye de dönebiliyorsun. İşte bu noktada unutma ki konfor alanı güvenli değilse bile tanıdık olabilir. Ve sen İç sesinin sana söylediği, biraz önce de dediğim gibi iç sesin sen değilsin, sen sadece onu duyan kişisin. Artık bu videonun bu dakikası itibariyle bunun da farkına varmış bir bireysin. Bilinmeyen tehdit olarak algılanır iç sesimiz tarafından. Ama sen denemeye hazır mısın? Kendine bu soruyu sor. Ve dördüncü adım, iç sesinle güzel bir diyalog kur ya, onunla savaşma. Onunla konuşmayı öğren. Neden böyle bir şey diyor onu anlamaya çalış. Ama tabii ona emir verir gibi değil. Onunla gerçekten dostane konuş. Yani bana sen bunları söylüyorsun ama gibi başlayan cümlelerle gerçekten kendi iç sesinle konuşabilirsin. Her ne kadar o iç ses seni güçsüz hissettirse de ne yapmaya çalışıyor? Seni korumaya çalışıyor. O yüzden de seni korumaya çalıştığı için onu suçlama. Ama onun seni korumaya çalışırken nelere dikkat etmen gerektiğini göz önüne alabilirsin. Adımlarını daha dikkatli atabilirsin, daha cesurca atabilirsin. Onun seni yönlendirmesine değil, senin onu yönlendirmene doğru bir yolculuğa başlayabilirsin. Kendine şöyle komutlar verebilirsin. Evet, beni korumaya çalışıyorsun. Bunun farkındayım. Ama sen böyle yaptıkça beni güçsüz hissettiriyorsun. Ve bunu tekrar tekrar söylersen unutma ki ne kadar çok tekrar edersen beyin de artık ne kadar çok
duyduysa onu takip etmeye başlar. En çok duyduğu şeyi takip etmeye başlar. Şöyle düşün, bir çocuğa eğitim dönemi boyunca sürekli başarısızsın dersen o çocuktan başarı gelebilir mi? Herkesin başarısız dediğini düşün. Sen başarısızsın, sen şöylesin, sen tembelsin, olsun, busun vesairesin. Hayatta da ne olacak? Zaten ben başarısızım deyip inanmaya başlayacak. İç ses de biraz böyle. Bunu değiştirmek de kendine vereceğin komutlarla senin elinde. Ne kadar çok tekrar edersen o komutları o kadar çok beyninde onu duymaya başlayacak. Ve bir diğeri biraz şefkat geliştir kendine. Kendine acımasızlık yapma. Evet, iç ses en çok seni yargılayacak, en çok seni aşağılayacak, en çok seni örseleyecek, en çok senin canını yakacak. Çünkü zaten en çok kendi kendimize yapıyoruz farkındaysan. Ya da artık farkına var. En büyük zararı kendine sen veriyorsun. O yüzden biraz daha kendine şefkatli davranmayı öğren. Öz şefkatini geliştirmeye çalış. Hatta bununla ilgili bir video yapmıştım. Kartlara bırakıyorum. Oradan onu da seyredebilirsin. Öz şefkatini nasıl geliştireceğini kendin de oradaki videodaki tekniklerle öğrenebilirsin. Unutma, içindeki çocuğun sana değil, senin içindeki çocuğa şefkat göstermeye ihtiyacın var ve kendine şu soruyu sor. Eğer ben en yakın arkadaşım olsaydım kendime ne öğüt verirdim? Hepimiz birbirimize öğütler veriyoruz hani yakın arkadaşlar olarak. Kendine bu soruyu sor ve kendine vereceğin öğütleri şöyle bir zihninde canlandır bakalım. Gerçekten sen senin en yakın arkadaşın olsaydın sana ne söylerdin? Ve tabii destekleyici bir dil kur. Çünkü zihin pozitifi çok çabuk modellemeye çalışır. Aynı zamanda negatifi de çok çabuk modellemeye çalışır. Dilini pozitif hale getirdiğinde ve güçlü dil kalıplarıyla kullanmaya başladığında beynin bunları artık takip etmeye başlayacak. Mesela ben yapabilirim demek yerine kendine sanki bir dış sesmiş gibi Mehmet sen yapabilirsin diyebilirsin. Bu çok daha güçlü ve çok daha motive edici bir ifadedir. Kendine dışarıdan destek verici ifadelerle bu şekilde davranmaya başlarsan ve bu dil kalıbını geliştirirsen performansın bile her yerde artacaktır. Bunu da değerlendir. Ve şunu unutma, iç sesin sana ne derse desin. O senin değil, sen onun efendisisin. Bu gerçekliği artık kabul et. Çünkü iç sesin sana sürekli bir şeyler söyleyecek zaten. Şimdiye kadar söylediği gibi. Bugün izle, keşfet, öğren, duymaya çalış, onunla iletişime geçmeye çalış ve iç sesinin ne olduğunun farkına var. Unutma, sen zihninden daha güçlüsün. Çünkü sen zihninden daha büyüksün. Ve eğer videonun bu kısmına kadar geldiysen ve bu video içinde bir yerlere dokunmayı başardıysa beğen butonuna tıklamayı, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı şekilde de iç sesiyle daha keyifli ve huzurlu diyaloglar kurmasını istediğin arkadaşlarınla da bu videoyu paylaş. Yeni videolarda da görüşene kadar kendine iyi bak.